Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır. Biz hemen kararımızı göstererek başlayalım. Ee, şöyle durumlar nedir ne değildir. Aynı formatta gidelim. Burada bu tarafta da zararımız biraz büyümüş. Muhtemelen düşüş oluyordur. Gerçi 66, evet. Yani şu 60'a gelirse benim için daha iyi olacak aslında, biraz daha düşse. Ama çok da sorun da değil. Buradaki zararımız da büyüyerek devam ediyor. Ekleme yerimizi falan hepsini zaten belirlemiştik. Buna genel baktık, durumumuz bu. Yarı döndüğünde de göstereceğiz. Şimdilik zararımız büyüyerek devam ediyor. Rainbow ile baktığımızda burada ayı bölgesinde olduğumuzu net görüyoruz. Bu biraz daha uzun bir periyodu ifade eden bir chart ama ayı bölgesindeyiz hep dediğimiz. Alacaksın, biraz unutacaksın spotta, spot mal için. FOMO tarafında da neydeyiz? Diplerdeyiz. Yani aslında bize her şey alım bölgesinde olduğumuzu gösteriyor genel olarak. Gelelim bakalım bugün kimler lig oldu. Bitcoin ve Ethereum ve genel olarak baktığımızda longçuların lig olduğunu görüyoruz ama bütçeler çok değil, aman aman bir şey yok. Küçük paralar bu şey için, tabii bizim için $1 bile önemli. Piyasa için küçük paralar diyelim, biz kendimize bakmaya devam edelim. Bitmap'imize baktığımızda buradaki satıcı baskısını görebiliyoruz. 70 üstüne geldikçe buraları aşmaya çalışacak piyasa. Ufak ufak onları da denemeye başlamış. 100. paritemiz ne? Bir bakalım. Gaia. Gel bakalım. Dün neyi eklemiştik hatırlamıyorum ki. Evet, bunu da ekleyelim. Dün 2 kere çekim yaptık. Ses kaydı olmamıştı. Umarım bugün oluyordur diyelim. Gaia'yı ekledik. Bakalım burada beklentimizi karşılayacak mı? 2.35. Tam sınırdayız. Yani beklentim 2.59-2.60'a yükseliş. Şu bölgenin destek olarak çalışması. Direnç olarak çalışırsa ben şu bölgenin de tutacağını düşünmüyorum açıkçası. 1.16'lara doğru yol alabiliriz direnç olarak çalışırsa. Ama beklentim yukarı yönlü devam. Dominans tarafında ne görüyoruz? Bitcoin dominansı yükseliyor. 59, Ethereum 10, adı tarafı da 31 olarak devam ediyor. Bitcoin'deki o yapı yukarı yaptı. Çok sağlıklı olmasa da sonuç olarak tekrar bir dönüş bekleme moduna geçeceğiz. Burada Bitcoin %71, Ethereum 12, Ripple tekrar BNB'den geri almış sırasını. Sonra BNB, Sol, TRX, Dog şeklinde devam ediyor. Buradaki durum ilk 20. Ee, bakacağımız başka korku endeksimize bakalım. Evet. Burada ufak ufak yani şu turuncu ve sarıya doğru gideceğiz. Bakalım altcoin, evet, bu altcoin sezon indeksi tamamen free takılıyor. Neredeyse tekrardan açık turuncuya doğru gelmiş enteresan şekilde. Hani şey yapsa yine okey de, böyle hani önden bu işaret çakmış olsa, ama o da olmuyor yani. Biz gelelim şimdi genel piyasamıza, şöyle bir bakalım. Buna bakmışız daha önce. Bakın, şurayı hedeflemişiz. Zaten buradan da destek almış. Yani buralarla bu paritede işleme dahil olmak lazım. Çıkış bölgeleri ilk etap 76 düşünülebilir. Sonrası yukarıda ama yani o bölgelerde dahil olmak mantıklı bence. 10 Ekim bölgesi önemli. Güzel de bir gelmiş, buraya temas etmiş. Şunu söyleyeyim, artık ne zaman baktık hatırlamıyorum. Şubat'tayız biz, Aralık 20'ler gibi bakmışız. O yüzden güzel bir fırsat olarak değerlendiren olduysa ne mutlu. Diyelim, bunu yukarı alalım. Gel bakalım. Evet, burada süreç devam ediyor. Ben
Şu kanalı takip ederim açıkçası. Yani yükselen trendin daha doğrusu. Buralara doğru gitmesi muhtemel ama yani bir buralarda dahil olmak yani işleme riskli. Öyle söyleyelim. Zaten çok da geçmiş olmayan bir parite. Şunu takip etmek mantıklı geliyor bana. Hop gel bakalım. Tüpraş. Evet, Tüpraş'taki hedefimiz olmuş gibi görünüyor şu an için. En azından düşüşü konuşmuştuk. Şurada haftalık yukarı çekilme olsa bile bu düşüşü konuşmuştuk. Buralardan da tekrar bir yükseliş beklentimiz olduğuna dair çizim yaptık ama bir bekleyelim bakalım. Görelim burada süreci. Düşüş başladı. Yani şu bölgeler 190-200'ler güzel bir bölge, bakacağız. Evet, Ereğli için de konuştuğumuz bölgeden ret yemiş. Gayet mantıklı duruyor şu an için. Yani bu ret yemesi, bunda da aşağı yönlü devam etmesi mantıklı. Türk Hava Yolları'nda 340'ı konuştuk. Bütün bölgeleri de desteğe aldı. Oraya doğru gidiyor. Orada tekrar bakarız. Burada da konuştuğumuzun harici bir senaryo yok açıkçası. Ee, Şimdi neye geçtik? Bakalım tekrardan. İş Bankası. Evet, burada da düşüş yönünü konuştuk. Bence artık burada da bir düşüşü beklemek lazım. En azından bakın şu 14.70'lere kadar. Ondan sonra bakılır. BCH. Ben buradaki süreç benim adıma yukarı yönlü devam ediyor. Bir aksi bir şey söylemeyeceğim. Yukarıdaki hedef bölge 600 küsür. Burada e, artık şöyle bakacağım, yani bu süreç devam ediyor. 4 gün öncenin altına sarkarsa iş değişir. Ben şu bölge mesela bugün 420'lere kadar düşse bile yukarı yönlü işlem devam eder. Ama yarın bunu yukarı çekeceğiz. Orada eğer o bölgenin altına düşmemesi gerekecek. Link için de aynı şey geçerli. Şu bölge direnç olarak çalışmış, zaten çok mantıklı. Burayı aşıp yukarı doğru devam edecektir. Burayı kırmızı görüyoruz ama ben olumsuz değilim açıkçası. Yine aynı şey burada da geçerli. Bu ne? TRX. Yani şu bölgeler artık bizim için önemli. Burada zaten mor bölgemiz var. Burada da bakın şu bölge önemli. Gelelim sola. Sol için de aynı şekilde bakın şu bölgenin çalışıp devam etmesini beklemek. Pardon, en azından şu bölge. 160-116'lar. Oradan sonra bakılır. Run tarafında da bakın şu bölgeyi kaybetmeyeceğiz. Ben olumsuz değilim. Yani çoğu paritede benim için yukarı yönlü işlem devam ediyor. Bir kayıp yok. Yani kırmızı olması bir şey ifade etmiyor benim için. E, Bir yapı bozulmadığı sürece devam eder. Yani şurası bak mesela FED için 13 küsur. Adaya gelelim. Aynı şey. Bakın çoğu paritede aynı hareket var zaten. Yukarı yönlü devam etmesini bekleyeceğiz. Burada şimdi mesela bir gün öncenin altına atmış şu 4 günlük bölge önemli. Şurayı kaybetmemek lazım. Neo açısından yukarı yönlü devam etmesi için yarın da bunlar biraz daha aşağı gelecek. Hacimsiz bir piyasadayız. Zaten yani normal bir süreç yaşıyoruz aslında. Para girişi yok. Yani hareketler cılız. Eee, Aynı şekilde bakın şurada CZ içinde çok konuşmuştuk. Şu tepelerden buraya geldi. Ne kadar kayıp olmuş mesela buradan. Ona bakalım. Evet, %30'luk bir kayıp. Tekrar oralara yani ilk etapta şu morlu bölgeye geliyor zaten, bakın şurası. Bir olumsuz senaryom yok. Yani şöyle olumlu, zaten piyasa red halde. Biz burada dönüş yönü arıyoruz ama bence doğru, yani şu an için bir sıkıntılı süreç yok gibi. DOK için de aynı şey geçerli. Ne zaman ki şu mor bölgelerimizin altına atarız kendimizi, o zaman işler aşağılarda yeni bir oluşuma döner. Petrol tarafında da burada aşağı yönlü düşünmek mantıklı.
Ethereum için olumsuz bir senaryo yok. Aynı şey devam ediyor burada. Şu süreç yukarı yönlü düşünmek daha mantıklı geliyor bana. Aynısı burası Ripple için de. Bakın hepsinde hemen hemen bütün hareketler aynı. Bakın Ripple'ı, Ethereum, Dog, bakın şurada 2 tane mum. Hiç birbiriyle piyasa aynı hareketlerde, yani neredeyse bakın şurası. Şurada bakın hiç şeysiz, istisnasız, görüyor musunuz? Hop. Yani isimlere bakmayın, aynı sanki birbirinin aynı görüntü oynuyor gibi, bakın hiç fark yok yani, görüyor musunuz? E, Bu bize ne ifade ediyor tabii ki? Bir yandan şöyle bir güzelliği var, hepsinin aynı yönde artık bir oluşumda olduğunu görüyoruz. Ripple'ı konuştuk mu? Ripple'da konuştuk. SC. Şimdi her gün aynı şeyi anlattığımız ve beklentimizi koyduğumuz için çok ekstra bir şeye girmiyorum açıkçası. Geçmiş 1-2 gün boyunca anlattık zaten. Burada da aynı hareket. Yani IOTA'da e, beklentim açıkçası devam ediyor. Yani şu bölgeye teması yakalayacağız ama yani hani biraz da bunu bırakmamdaki sebep şundan kaynaklı. Gerçekten yakalayabileceğim işlem sayısı az, yani şu şeye bakınca bakın şimdi göstereceğim. Yani buradan buraya kadar, yani o kadar az bir aralıkta fiyatlar oynuyor ki zaten burada ben çok fazla trade edemem, yani o yüzden biraz daha böyle orta vade bırakıyorum ki zaten şuraya geldiğinde güzel bir getiri olacak. Burada içeride kaldığım için bekliyor bu hatalı bir işlem. Onun eklemesi şu 60 olan bölge, bu şurası. Bu 60'ta aldığımda muhtemelen o da aşağı yukarı şu civarlara gelecek, 70 küsurlara. Hani benim için şuraya sarkıp düşmesi daha güzel aslında ama düşeceğini düşünmüyorum yani açıkçası. Ve o yüzden o öteki tarafta biraz bekleyeceğiz. Bitcoin tarafında zaten şuradaki yeşil bölgenin çalıştığını görüyoruz. Hedef de 75-76 gelecektir. Yani gidişat o. Gümüş tarafında inanılmaz cılız hareketler. Bakın burada yani trade edemezsiniz. Hani mantığı yok. Biraz daha uzun vadeli bir şey düşünmekte fayda var burada. Düşüş orada bitmiş gibi durmuyor. Ben altın tarafında e, şuradaki düşüşün devam etmesini beklerdim. Bir toplama oldu geriye ama burada 1-2 gün sonra daha netleşebilir işler. Ben açıkçası şu bölgenin geçileceğini düşünmüyorum. Yani yine de düşüş yönlü bakmaya devam ediyorum. Dolar TL için mantıklısı aşağı yönlü devam etmesi. Ama orada mantık çok işlemiyor. Yani burada Total 3 için şu bölge önemli. Şu yeşil alan da açıkçası şurası önemli zaten. Buradan ben yine yukarı yönlü devam etmesini bekliyorum kendi adıma. Total 2 için ilk hedef tabii ki şu 1.4 bölgesi. Şu yeşilin altına sarkmadığımız sürece buraya geleceğiz. Oraya geldiğimizde ve alt pariteler ne kadar etki edecek onu beraber göreceğiz zaten. Burada adır tarafında düşüşün devam etmesi mantıklı. Buradaki şu süreç ben çok sevdiğim bir tarz değil, yani yapı olarak sevmiyorum. Bunun çıkışları bir anda tak 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 olabiliyor böyle. Burada tekrar şu günlük yukarı yapsa biz de aşağı yön ararsak daha sağlıklı olacak gibi duruyor en azından. Onu bekleyip göreceğiz. Onu yaşamak lazım. Ondan sonrasına bakacağız hep beraber. Şimdilik böyle piyasa, dediğim gibi çok anlatılabilecek de ekstra bir senaryo yok. Burada 75 civarını bekliyoruz hala. Çok cılız hareketler. Yarın da çarşamba. Bence yarın daha böyle olumlu geçip o beklediğimiz hareketleri yaşarız diye tahmin ediyorum. Beklentim bu hafta içinde iki işlemden de çıkmak üzerine. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.